Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarımdan domates sos yapıyorum. 15 kilogram salçalık domates, 4 kilogram da kapya biber aldım. Domates kilogramı 10 TL'den, biber ise 20 TL'den aldım. Sizler kendi memleketinizde domatesi ve biberi kaç liradan aldınız, bunu yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hazırlıklarıma başlarken domates ve biberi çok güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Ayrıca kavanozları ve kapakları da güzelce yıkayalım. Domatesleri yıkadım. Üzerinde hala su damlacıkları var ve hemen dilimlemeye, doğramaya başlıyorum. Domatesin kabuklarını soymadan dilimliyorum ben. Göbek kısmını alalım tabii ki. Bu kısımlarını almamız oldukça önemli. Domatesin kabukları sos içerisinde belli olmuyor mu diye sorabilirsiniz. Bu tarifi denediğiniz zaman sosun içerisinde herhangi bir domates kabuğuna rastlamıyorsunuz. Ayrıca domates kabuğunu soymak isteyenler için de biraz sonra göstereceğim domatesin kabuğu kolay bir şekilde nasıl soyulur. Çöplerimi atabilmek için de yanıma bir kase aldım. Çok küçük parçalara ayırmıyorum çünkü bunlar blenderdan geçecek. İri iri parçacıklar halinde doğradım. Şimdi kapya biberimi de nasıl dilimlediğimi göstereceğim. Orta kısmını böyle dolma biber gibi çıkartıyoruz. Parmağımızla bastırarak çekirdek kısmını çıkardım ve ortadan elimle ikiye böleceğim. Biberin ortasındaki bu çekirdeklerin tamamını alalım. Sosun içerisinde çekirdekler görünmesin. Elimizle böyle hafif bastırarak, çırparak çekirdekleri temizleyebiliriz. Biberleri de yine iri parçalar halinde doğrayacağım. Bunları karışık bir şekilde doğruyorum. Biraz domates, biraz biber karışık halde doğradım. Domatesleri ve biberleri doğradıktan sonra büyük bir tencerenin içerisine alacağım. Şimdi domates kabuğunu pratik bir şekilde nasıl soyabiliriz onu anlatıyorum. Bıçakla domatesin orta kısmından böyle bir çarpı atıyorum. Diğer domatesleri de aynı şekilde çarpı attıktan sonra kaynar suyun içerisine bırakacağım. Suyun kaynıyor olması gerekiyor. Fokur fokur kaynayan suyun içerisine domatesleri bırakıyorum. Arka kısımlarını çarpı şeklinde işaretlemiştim. 45 saniye kaynar suyun içerisinde tutuyorum ve hemen alıyorum. Kaynar suyun içerisinde çok fazla bekletmemeye dikkat edelim. Aksi halde domatesimiz pişmeye başlar. Ben burada unutmuşum. Buzlu bir su hazırlıyoruz ve kaynar suyun içerisinden çıkan domatesleri buzlu suyun içerisine bırakıyoruz. Böylece domatesin kabukları daha kolay bir şekilde soyuluyor. Hatta şimdi de kolay bir şekilde soyuluyor. Şu anda çok sıcak. Kabukları gördüğünüz gibi hemen soyulmaya başladı. Bunu buzlu suyun içerisine attığımız zaman daha da kolay bir şekilde soyuluyor. İncecik kabuğu çıktı gördüğünüz gibi. Doğramış, dilimlemiş olduğum domatesleri ve biberleri büyük bir tencerenin içerisine aldım. Bu tencere oldukça büyük fakat malzemelerin hepsini tencereye almadım tabii ki. Malzemem 19 kilogramdı. Bunun yarısını tencereye aldım. Diğer yarısını ise ikinci kez pişireceğim. Malzemeleri karıştırarak ocağın üzerinde pişmeye bırakıyorum. Arada bir muhakkak karıştırmamız gerekiyor. Aksi halde tencerenin dibi tutabilir. Domatesler ve biberler yumuşayıncaya kadar yaklaşık olarak 45-50 dakika kadar pişirdim. Domatesler yumuşamadığı zaman blenderdan geçerken tabii ki kolay bir şekilde geçmez. Bu nedenle domateslerin ve biberlerin tamamen yumuşamış olması gerekiyor. Kışlık hazırlıklarınızı cam bir ocak üzerinde yapıyorsanız eğer ocağı arada bir soğutmanız gerekiyor. Çünkü çok büyük kazanlarla cam ocağın üzerinde
Bu malzemeleri pişirdiğimiz zaman ocak çok fazla ısınıyor. Arada bir ocağı soğutalım. Buna dikkat edelim lütfen. Malzemelerim yumuşadı. Şimdi blenderdan geçireceğim. Mutfak robotu, rondo, evinizde hangi alet varsa eğer onunla bu işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki çok güzel püre haline gelmesi gerekiyor. Ara ara blenderımı dinlendirdim ve püre haline gelen domatesimi tekrar ocağın üzerine aldım. Domates sosun içerisine 3 kaşık zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Biz zeytinyağını çok sevmediğimiz için ayçiçek yağı kullanacağım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Sosun tadını dengelemek için toz şekeri kullanabiliriz. Dilerseniz toz şeker eklemeyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Sofralık tuz eklemiyorum. Dikkat ederseniz kaya tuzu ekliyorum. Tuzu kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sosu karıştırarak kaynatıyorum. Dibinin tutmaması için muhakkak karıştıralım. Bu oldukça önemli. Yüzünde biriken bu köpükleri de alalım. Bunlar domatesin kabukları. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Domates sosu pişerken üzerine çıkan bu köpükler domatesin kabukları. Bunları alalım. Tencerenin kenar kısımlarında birikmiş olan bu köpükleri de alalım. Bunlar sosun ekşimesine neden olabiliyor. Bütün köpükleri alıp atalım. Ayrı bir tencerede su kaynatıyorum. Bunu kavanozlarımı kaynatmak için kullanacağım. Ayrıca kapaklarımı da kaynatacağım. Bu oldukça önemli. Sos kaynarken bir taraftan da kavanozları ve kapakları kaynatalım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavanozu ve kapağı kaynattım. Sosum kıvama geldi ve sosu ateşten almıyorum. Dikkat ederseniz sosun kaynaması gerekiyor. Çünkü vakumlanabilmesi için sosun sıcak olması gerekiyor. Kavanozlara aldım ve şimdi kapağını kapatacağım. Sıkıca kapağını kapatalım. İki önemli noktayı tekrar etmek istiyorum. Sos kaynarken ayrı bir tencerede kavanozları ve kapağı güzelce kaynatalım ve sosu da kaynar bir halde kavanozlara aktaralım. Sosu ocaktan aldığımız zaman hemen soğumaya başlayacaktır. Kaynar bir halde kavanoza eklersek vakumlanması da kolay olur. Kavanozun kapağını kapattıktan sonra ters çevirmiyorum çünkü kapakta bazı plastik maddeler var ve sıcağın etkisiyle bu sosun içerisine karışabiliyor. Kapağını yukarı gelecek şekilde, yani şişeyi ters çevirmeyelim, bu halde bırakalım. Sosumun kıvamı bu şekilde. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.